Selamlar, selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Öncelikle bunu söylemek istiyorum videonun başında. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Daha nice güzel bayramlarımız olsun sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla, ailemizle. Ben de bir gezgin kardeşiniz olarak uzun böyle bayramlarda, doğum günlerinde, özel günlerde hep böyle uzakta olmanın burukluğunu yaşıyordum çok uzun senelerdir. Bu bayramda ailemin yanında geçirmek istedim. Sevdiklerimle beraber geçirmek istedim ve İzmir'deydim. Onları ziyaret ettim. Bayram biter bitmez hemen yola koyuldum. Birazcık o bayram telaşının yorgunluğu var. Ama ve lakin çok sevdiğim bir ülkeye gelmenin de heyecanı var arkadaşlar. Şu an Taşkent'teyim, Özbekistan'dayım. Bir süre Özbekistan'da seyahat edeceğiz arkadaşlar. Farklı şehirlerini göreceğiz. Buradaki kültürü, sosyal yaşamı göreceğiz. İnsanlarla tanışacağız. Şahsen çok güzel bir Özbekistan seyahati geçireceğimi düşünüyorum ve elimden geldiğince sizlere her şeyi aktarmaya çalışacağım. Hem Özbekistan'ı merak edenler için güzel bir seri olacaktır, hem de burada seyahat etmek isteyenler için güzel bir rehber olacaktır diye düşünüyorum. Sponsorumuz Aura Sebilyon Uni'ye teşekkür edelim ve hiç hız kaybetmeden Özbekistan'da, Taşkent'te gezmeye başlayalım arkadaşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilyon Unique sunar. Arkadaşlar şu an Taşkent'in kalbindeyiz. Emir Timur Meydanı'nın olduğu yere geldim ama ne yazık ki burada tadilat var. Yeniliyorlarmış burayı. Burada bir tane abiyle tanıştım. Bir ay boyunca tadilatın devam edeceğini söyledi. Hemen karşıda Emir Timur'un heykeli var. Onu göstermek istedim. Burası çok güzel bir park aynı zamanda. Burayı da göstermek istedim sizlere. Yani Taşkent'e gelenler mutlaka buraya gelsin, ziyaret etsin. Umarım siz denk geldiğinizde, buraya geldiğinizde açık olur. Hemen karşıda da bir müze var. Emir Timur, Timur İmparatorluğu Müzesi, Devlet Müzesi. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Böyle bir meydan arkadaşlar burası. Hemen karşıda da çok meşhur bir otel var. Otel Özbekistan. Abi nasılsın? İyi misin? İyi abi. Aleykümselam abi. Burada abilerimiz çalışıyor, parkı yeniliyorlar. Bir ay sonra güzel bir şey ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Emir Timur da Türk dünyası için çok önemli bir hükümdar arkadaşlar. Hiç savaş kaybetmemiş bir hükümdar. Özbekler için de ulusal kahraman diyebilirim. Hem askeri dehası hem bilime, ilime önem vermesi ve tabii kurduğu imparatorluk, yürüttüğü miras vesaire, savaşları kazanması, kendi kişiliği vesaire hepsi tarihte yer etmiş, tarihçilerin böyle üzerinde titizlikle çalıştığı ve anlattığı bir hükümdar. Otel Özbekistan'da turistlerin gelip sıklıkla ziyaret ettiği bir yer arkadaşlar. Mimarisi ilginç, brutalist mimari, Sovyetler döneminde inşa edilmiş. O dönem diplomatları ve yabancı misafirleri ağırlıyorlarmış burada. Günümüze kadar otel kalmış ve arabalar yanaşıyor, yani gördüğüm kadarıyla hala misafir ağırlıyor burası. İlginç bir mimarisi var, o yüzden turistler gelip burayı ziyaret ediyorlar, fotoğraf çekiliyorlar. Hemen karşı tarafta da bir forum yapmışlar. Orası kaç yıllık eski bir bina mı hatırlamıyorum da bir sergi mergi bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Orayla ilgili çok fazla bir bilgim yok arkadaşlar. Şansımıza bugün her yerde bir tadilat, bir çalışma, bir revize var. Burada da havuzu temizliyor abi. Büyük ihtimalle temizlik bitecek. Belki boyamaya bir şey de yapacaklardır. Sonrasında tekrardan bu havuz dolacak. Burası Bağımsızlık Meydanı. Hemen arka tarafta altın bir küre var. Oraya geçmek yasak çünkü belli başlı noktalar burada, bu Bağımsızlık Meydanı'nın çevresinde kapalı. Çünkü bakanlık binaları var. O yüzden her yere girip çıkamıyorsunuz bu bölgede. Geldiğimiz ülkeyi birazcık tanıyalım istiyorum. Özbekistan aşağı yukarı 38 milyon nüfusa sahip bir ülke arkadaşlar. Orta Asya'nın kalbinde bulunuyor. Burası tarihi bir nokta. Semerkant gibi, Buhara gibi, Hive gibi tarihi şehirlere sahip ve tarihi İpek yolunun en önemli noktalarından bir tanesi Özbekistan. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş Özbekistan. Nüfusun yoğunluğuna baktığımız zaman, demografiye baktığımız zaman çoğunluğu Özbekler oluşturuyor ama Ruslar, Karakalpaklar, Tacikler, Kazaklar gibi önemli etnik azınlıklar da var. Özbekistan nüfusunu incelediğimiz zaman genç bir nüfusa sahip olduğunu görüyoruz ve nüfusun arttığını görüyoruz. Bunun yanı sıra şöyle bir ilginç bilgiye denk geldim. Kırsal alanda yerleşen kişilerle şehirde yerleşen kişiler neredeyse yüzdesel olarak eşit. Yani kırsal yaşam da Özbekistan'da önemli, şehir yaşamı da Özbekistan'da önemli. Neredeyse eşit bir dağılım var arkadaşlar. Taşkent sokaklarında gezdiğinizde, etrafı böyle gözlemlediğinizde kaldırımların, caddelerin, sokakların, meydanların ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuz. Yani kendilerini
bir yere kapatmamışlar, kısıtlamamışlar, yaşam alanlarını daraltmamışlar ve her yerin ağaçlandırıldığını görüyorsunuz. Çiçekler, ağaçlar, peyzaj çalışması gayet iyi durumda ve sürekli bir çalışma devam ediyor. Yani özenle bakıyorlar. Canlı tutmaya çalışıyorlar. İşte belli başlı noktalarda böyle sol taraftaki gibi havuzlar vesaireler var. Böyle görsel olarak insanlara hitap eden şeyler var. Tabii biz şu an şanssızız. Sanırım bir süredir burası ya kullanılmıyor ya tadilatta, şu an bakımda, bilemiyorum. Bu kadar her yerin geniş olması Sovyetlerin politikası arkadaşlar. Yani Sovyetlerden kalan bir miras diyebilirim. Post-Sovyet ülkelerini gezdiğiniz zaman bunu çok rahatlıkla görüyorsunuz. Yani bakın mesela şurada kaldırımda yürüyorum. Ne kadar geniş bir kaldırım. Hemen sizlere şu sokağı da göstermek istiyorum, caddeyi. Genelde caddeler bu şekilde arkadaşlar. Ya 3 gidiş 3 geliştir, 4 gidiş 4 geliştir. Bayağı bir geniş caddeler ve sokaklar. Şöyle etrafımı sizlere göstereyim. Hemen burada da Nevruz'u yeni kutladıkları için bir mesaj var. Nevruz'unuz kutlu olsun yazıyor. Şöyle Özbekistan bayrakları da arkada dalgalanıyor. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Yaşlısın? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Türkçe biliyor musun? Evet biliyorum. Biliyorsun. Evet. Türkiye'ye gittin mi? Orada mı öğrendin? Dizilerden öğrendim. Dizilerden öğrendin. Hangi diziden? Hangi? Mehmet Fethiler Sultan'a tam tarihi dizilerden. Tarihi dizilerden. Evet. Seviyorsun. Evet abi. Türkiye'yi seviyor musun? Türkiye Evet, hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi bir memleket bence. Allah. Özellikle İstanbul abi. İstanbul. Evet. Gitmek istiyor musun peki? Ziyaret etmek istiyor musun? Ziyaret ettim zaten. Ha, ettin ziyaret. Ha, Evet. pardon kaçırdım orayı ben. Evet. İstanbul'a gittin. Evet. Sevdin mi orayı? Çok sevdim abi. Ya en güzel şehir orası. En güzel şehir. Evet abi. Eyvallah, sağ ol, teşekkür Sağ ol, ederim. hoş Kendine iyi bak. Adın neydi? Şehrzat. Şehrzat. Burak ben de. Çok memnun Sağ ol, oldum. memnun oldum. Eyvallah. Sen sevdin buraları. Ben sevdim. Benim ikinci gelişim Özbekistan'a. Öyle mi? Evet. Dostlar, şimdi Taşkent'e geldiğiniz zaman kullanabileceğiniz taksi uygulamaları var. Ben size Yandex.Go'yu göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Yandex.Go'ya girdiğinizde dilediğiniz lokasyona Taşkent içerisinde ulaşabiliyorsunuz. 5 Kazan isminde bir restorana gideceğiz şimdi. Hemen onu şuraya gireyim. Şöyle arayüzü de göstermek istiyorum sizlere. Yemek yiyeceğim. Çok açım. Geldiğimden beri hiçbir şey yemedim. Şöyle göstereyim sizlere. Burada hangi zamanda varacağımız yazıyor. İşte taksi kaç dakikada gelecek ve burada fiyatlar yazıyor. Carpool diye bir şey var. Ona çok dikkat edin. Paylaşımlı taksi oluyor. Onun bilgisini zaten veriyor. Şimdi burada yakınımızda bir tane taksi varmış. 3 dakika sonra gelecek. 21.000 som. Ben paradan da bahsedeceğim, anlatacağım sizlere. Fiyat da burada yazıyor. Hemen çağır dedik. Burada plaka yazıyor. Taksicinin bilgileri yazıyor, arabanın bilgileri yazıyor. Rahat bir şekilde hangi taksi gelecek, kimle gideceksiniz, kaç paraya seyahat edeceksiniz ve kaç dakikaya ulaşacaksınız, hepsi yazıyor arkadaşlar. 4 dakika sonra gelecek diyor. Şöyle netliyordur umarım kamera. Bekliyoruz bakalım. Buradayız. Hemen bir plaka kontrolü yapalım. Doğrudur. Selamünaleyküm. Türkiye'den, evet. Sen özün Taşkentli mi? Taşkent. Anlıyor musun benim Türkçemi? Anlıyorsun. Arkadaşlar, Özbekçe ve Türkçe, yani Anadolu Türkçesi az benziyor. Anadolu Türkçesi konuşan sizi daha iyi anlıyor. Ben anlıyorum ama önceden geldiğim için biraz tecrübem var. Adın ne? Atın kim? Mamur. Mamur. Benim de Burak. Burak. Memnun oldum. Vardın mı hiç Türkiye'ye? Gittin mi? Yok. Gitmedin hiç. Gideceğim mi peki, düşünüyor musun? Gideceksin. Genelde çalışmaya gidiyorlar değil mi? Antalya'ya, İstanbul'a çok fazla çalışmaya giden var. Orada gelmem fakat Özbekistan. Özbekistan'a. Burada taksicilik yapıyorsun. Nasıl hayat? Yaxşı. Жақсы. Yaxşı. Rahmat, teşekkürler. Dikkat et kendine, görüşürüz. Evet arkadaşlar, pilav yemeye geldik. 5 Kazan'dayız. Burası Taşkent'in en iyi pilavcısı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim adını. Bu şekilde yazılıyor. Hemen televizyon kulesinin yanındayım. Konumunu da söyleyeyim sizlere. Burası 5 Kazan, birkaç tane restoran varmış 5 Kazan'ın. Ana restoranı olarak geçiyor. Oh, kalabalığa bak. Burası mutfak kısmı. Mutfak kısmı açık bu restoranda. Siz dilediğiniz gibi gelip burada izleyebiliyorsunuz yemekler yapılırken. Şöyle göstereyim sizlere. Etleri bölüyorlar, etleri parçalıyorlar. Bakın orada tabaklar hazırlanıyor. Her yerde kazan var. Koca kazanlar var arkadaşlar. Burada şu an pişmeye bırakılmış durumda. Etler, havuçlar. Baksanıza. İri doğramışlar havuçları. Burada pilav var. Bu kazanda da pilav var. Artık etler, havuçlar vesaireler sanırım burada pişmiş, altta kalmış. Pilavı da koymuşlar, demlemeye bırakmışlar.
Dediğim gibi gelip burada ziyaret edebiliyorsunuz, mutfak kısmını izleyebiliyorsunuz, fotoğraf, video çekebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Aslında meşhur olmasının sebeplerinden biri de bu. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Oo, ne kadar güzel ya. İyiyim, sen nasılsın? Adın ne? Adın ne? Adım Ali. Ali. Benim de adım Burak. Burak. Bakar mısınız ya? Haş diyorlar arkadaşlar burada. Bu artık yemeğe hazır durumda. Yemeğe hazır değil mi bu? Yenebilir şu an bu. Pişti. Oho, etlere baksanıza. Etleri de şey yapıyorlar bu arada. Böyle iple bağlıyorlar. Daha sonrasında ipi çıkarıyorlar. Afiyet olsun. Burada yine farklı kazanlar var. Arkada çiğ etler var. Onları pişiriyorlar, haşlıyorlar. Gayet güzel bir konsept ya. Yani mutfağın açık olması, sizin gelip ziyaret etmeniz. Bakın burada devasa bir kazan var. Saat kaçta burada pişiriyorlar bilmiyorum. Öğrenmek lazım. Hemen karşıda ekmek yapıyorlar. Bayağı da bir turist var. Turlar var. Gelip burayı ziyaret ediyorlar. Ortam gayet güzel yani. Herkese kolaylıklar diliyorum. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu da meşhur Özbek ekmeği. Ekmek burada bir sanat diyebilirim arkadaşlar. Çok ayrı bir şey. Tandır dediğimiz fırınlarda ekmekler pişiriliyor. Yapım aşaması, pişirilme aşaması, ya gerçekten bir sanat yani. Şekil verme aşaması, çeşit çeşit ekmekler var, çeşit çeşit pilavlar var. Bunların hepsini yemek videosunda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Dilim damağım kurudu, açlıktan artık kan şekerim düştü. Yemek yiyelim, yemek yiyelim. Burası ne kadar kalabalık bir yermiş ya. Dışarıda yer yok, yan tarafta yer yok. Mutfak kısmını zaten gördünüz. Bak bir sürü insan sıra bekliyordu. Restoranın iç kısmına girdik. 2 katlı, aşağıda yer yok. Yukarı çıktık artık zar zor yer bulduk arkadaşlar. Hemen siparişimizi verdik. Şöyle bir porsiyon Özbek pilavımız göstereyim sizlere. Pirinç, kuru üzüm var, normal havuç var, sarı havuç var ki sarı havuç çok güzel bir şey. Nohut var içerisinde, başka dana eti var arkadaşlar. Şöyle yumurta koyuyorlar ama bunlar böyle biraz ufak bıldırcın yumurtası gibi yumurta koymuşlar. Yanına bir tane böyle sarma koymuşlar ve bazı yerlerde at eti koyuyorlar arkadaşlar. At eti taze sanırım bayağı bölündü. Şu gördüğünüz at eti. Bu şekilde toy pilavı olarak geçiyor. Bu toy aşı olarak geçiyor. Yani düğün pilavı. 48.000 som arkadaşlar bu. Buradan çıkalım. Ben sizlere menüyü de fiyatları da göstereceğim, anlatacağım ve Özbekistan'ın para biriminden de bahsedeceğim. Acayip kalabalık. Yani acıktım ve de dilim damağım artık dönmüyor. Hemen yanına bir kompot söyledim şöyle. Burada bardak beklemeyin. Şöyle ufak kaselerde geliyorlar. Buranın kültürü bu arkadaşlar. Şöyle kompotu da göstereyim. Vişne kompotu bu. Bildiğimiz meyve kompostosu. Kaynatıyorlar. Doğal meyve suyu ve tabii ki de o gördük ya tandırlarda. Nan yani ekmek. Burada bildiğiniz bir sanat arkadaşlar. Bunun bir kısmı yok. Neden? Çünkü yendi. Kurabiye gibi. Bildiğiniz kurabiye gibi yani. O kadar güzel ekmek yapıyorlar ki yani. Bizim için ekmek ama bunlar için ekmek değil. Özbekler için ekmek değil. Başka bir şey. Kurabiye gibi. Bir de taptaze geliyor. Hemen yapıyorlar. Sıcak sıcak getiriyorlar ya. Bambaşka bir şey arkadaşlar. Şöyle ekmekle hemen ne yapıyoruz? Pilavdan alıyoruz. Çok ayrı bir seviye ya. Samimi söylüyorum, dünyanın en iyi pilavı. Dünyanın en iyi pilavı. Ve birkaç farklı çeşidi var. Her ilde biraz değişik şeyler koyuyorlar, çıkarıyorlar içerisine ama çok iyi ya. Restoranın içinde göstereyim sizlere arkadaşlar. Çok güzel dizayn etmişler. Bayağı bir kalabalık var. Yani yer bulmak için birazcık şansınızı zorlamanız gerekiyor. Mutfak kısmı da hemen sol tarafta. Sadece restoranın içinde değil, böyle bahçede de yiyebilirsiniz ama dediğim gibi yer bulmak birazcık mesele. Sipariş vermek mesele çünkü garsonlar da burada yani gerçekten Allah kolaylık versin. Sürekli koşturuyorlar bir yerlere. İnanılmaz bir kalabalık var. Sürekli herkes bir şey söylüyor. Yani çok zor. İşleri gerçekten çok zor. Kolaylıklar diliyorum kendilerine. Çok lezzetliydi pilav. Kompot zaten ben Orta Asya'da en sevdiğim şeylerden biri kompot olabilir o. Doğal meyve suyu. Gerçekten çok lezzetli yapıyorlar. Ekmek de zaten dediğim gibi sanat eseri gibi, kurabiye gibi bir ekmek yedik. Çok güzel bir pilav yedik. Lezzetli bir kompot içtik. Afiyet bal şeker olsun diyoruz ve sizleri çok sevdiğiniz biriyle tekrardan tanıştırmak demeyeyim artık ya. Ne denir? Belki tanımayan da vardır Evet, ya. doğru, tanımayan da vardır. Sevgili Uğur Kola, canım kardeşim, sevgili dostum.
Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim abi, senden ne anlıyor? İyilik ne olsun, yemek yedik, karnımız doydu, yüzümüz gülüyor. Ben de ne doydu, ne yedik, ne yedik. Çok güzel Yine yemek yedik beraberiz. ya. Yine beraberiz, evet. Hatırlarsınız bir Bangladeş'ten sonra ufak bir Güneydoğu Asya serisi yapmıştık. Evet. Çok da sevilmişti. 6 ay. 6 ay oldu ya. 5-6 evet. 5 ay Sonra geçmiş. bana o kadar çok mesaj geldi ki abi Uğur'la gezmiyor musunuz? Uğur Kola nerede? Bir daha bir seyahat yapın, bir daha bir gezin. Dayanamadık, geldik Özbekistan'dayız. Beraber gezeceğiz. Aslında Türkiye'de beraberiz. Çok buluşuyoruz, ediyoruz Evet. ama dışarıda gezerken farklı ülkelere gitmemiz gerekebiliyor ya bazen. Biraz da hastayım, sesim kırık. Geçmiş olsun. Kusura bakmayın. İyileştireceğiz. Pilav yedire yedire. Özbekistan'dayız. Buradan da biraz gezeceğiz işte Buhara, Semerkant. Evet, birazcık Taşkent. Özbekistan'da seyahat edeceğiz. Daha sonrasında sürpriz bir lokasyon var, oraya da gidebiliriz Evet. beraber. Bakacağız, bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıldı abi pilav? Abi pilav şahane ya. Ya normalde meşhur yerlerde pilav çok meşhur yerlerde yemek yemem ben. Çok meşhur diye ama burada çok talep var ya, insanlar çok geldiği için sürekli bir kazan kaynıyor. Sürekli yeni taze piştiği için lezzetli. Çok lezzetli. Fiyatları da uygun Evet, bence. Uğur'un önerisiyle geldim. İlk defa geldim ben bu restorana. Güzel. Birer porsiyon böyle yumurtasıyla, at etiyle dolu dolu bir düğün pilavı, toy aşı diyorlar. Birer porsiyon pilav yedik. Yanında 1 litre kompot söyledik ve nan söyledik. 174.000, hemen şöyle fiyatı ben net fiyatı yazdım söyleyeceğim. 174.720 som arkadaşlar. O da hemen fiyat şu. 600 küsür lira yapıyor. 15 dolar bile yapmıyor. Bu güncel kur bu arada. Bugün 23 Mart. Güncel olarak ben bu videoyu çekiyorum. Tamam. Hemen 2 gün sonra yetiştirebilirsem hızlıdan siz izleyeceksiniz arkadaşlar. Tamam. İyi yedik yani, gerçekten benim kan şekerim. Ben elim ayağım en son gitti Ama- boşalmıştı mutfak kısmında yani. Gece sabaha karşı geldik. Saat şu anda 4.30 arkadaşlar. Akşamüstü. Sabaha karşı geldik. 5-6 saat uyuduk, hemen hava iyiyken kaçırmayalım dedik. Dışarı kendimizi attık. Yani aslında Güzel bir havada da çıktık ama bir saatlerce şey de yemek yiyemedik. yemedik. Evet doğru, saatlerce yemek İyi yemedik. oldu. İyi oldu, bence de Güzel iyi oldu. oldu. beraberiz. Ara ara videolarında beni Burak'ın göreceğiniz. Takip edin. Uğur'un kanalını aşağı ben bırakıyorum. Zaten takip edenleriniz vardır. Videolara girin, bakın, beğeni atın, yorum atın, benden selam atın. Instagram adresini takip edin. Her yerde Uğur Kola. Facebook'ta, TikTok'ta, YouTube'da, Instagram'da, Google'da. Ya bunlar önemli ama, biliyor musun? Evet. Ya şimdi anlamayın, böyle tekrar söylüyoruz gibi anlamayın belki ama şimdi ne kadar çok etkileşim alırsa kanallar, o kadar çok öne çıkıyoruz biz. Ne kadar çok takipçi olursa o kadar çok öne çıkıyoruz. İnsanlara ulaşıyoruz. Bir Evet. şey, ya insanların hayatına dokunma şansımız artıyor. Geziyoruz, gösteriyoruz. Belki onu gören insanlar seyahat etmeye başlıyor. Sana da mesaj geliyor, bana da mesaj Ve biz geliyor. de ister istemez geçimimizi buradan Evet. sağladığımız için daha fazla yer görüp insanlara daha fazla yer Ekmek teknemiz. aktarabiliyoruz. Yani Ekmek işimiz- teknemiz aslında. İşimiz Bağkurlu, vergisini veren 2 tane mükellefiyiz. Vergi mükellefiyiz, evet. Yani Hadi gezelim. video başladığı an biz dükkanın kepengini kaldırmış oluyoruz yani. Mantık bu. Bir yere seyahat düzenleyeceğiniz zaman genelde böyle Google'ı açarsınız. Hani şu şehre gideceğim, nereler gezilir, görülür, bir araştırma yaparsınız. Taşkent hakkında araştırma yaparken gezilip görülmesi gereken yerlerin arasında Taşkent metrosu olduğunu görüyorsunuz. 1977 yılında Sovyetler Birliği döneminde yapılıyor Taşkent metrosu ama sadece bir metro sistemi olarak düşünmeyin. Bu arada Orta Asya'da yapılan ilk metro sistemi. Sadece bir metro sistemi olarak düşünmeyin. Gerçekten bir sanat eseri olarak bunu icra etmişler. Bazı duraklar o kadar güzel işlemeler var ki bir hikaye anlatıyor, bir tarih anlatıyor. Ülkeye ait, döneme ait dokular barındırıyor, hikayeler, tarihler barındırıyor. Bunu gezip görmek, incelemek gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Yani yolu Taşkent'e düşen olursa mutlaka Taşkent'teki belli başlı metro duraklarını ziyaret etsinler. Benim favorim Kozmonotlar. Kozmonotlar metro durağı gerçekten çok hoş. Alişir Nevai de öyle. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derler ya. İzmir'de öyle bir hava vardı. Çekindim Taşkent'te de acaba hava soğuk mudur diye. Ama burada gayet güzel bir hava var. Gördüğünüz üzere yani bütün gün boyu kısa kolluyla dolaştık, tişörtle dolaştık. Burada da keza tişörtle dolaşanlar var. Üstünüze ince bir şey atsanız bile olur. Sadece ufak bir esinti var, o kadar. O da çok fazla rahatsız etmiyor sizi.
Zaten hava güzel olunca insanlar kendilerini sokaklara atıyorlar. Şu anda onu görüyoruz arkadaşlar. Hemen sol tarafımızda Hazreti İmam Külliyesi bulunuyor. Sağ tarafta da İslam Medeniyet Merkezi var. Şöyle sizlere göstereyim. Bu hafif esintiyi çocuklar güzel bir şekilde kullanmışlar. O benim çocukluğumdaki aktiviteyi devam ettiriyorlar. Uçurtma uçuruyorlar. Şöyle gökyüzünü de göstereyim sizlere. Belki uçurtmalar gözüküyordur. Bir sürü çocuk uçurtmasını almış. Bu meydanda aileler vakit geçiriyor. Çocuklar da uçurtmalarını uçuruyorlar arkadaşlar. Taşkent'e bu sabah ulaştık bu arada. Onu söyleyeyim. Sabah ulaştık. Ben İzmir'den uçağa bindim. Ankara aktarmalı olarak Taşkent'e geldim. 9500 TL verdim uçağa. Buraya gelmeden bir 10 gün önce falan aldım biletimi. Yani Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Özbekistan'ın çeşitli şehirlerine uçuşlar var. Siz geleceğiniz zaman bakarsınız. Fiyatlar da tabii dönemsel olarak ve havayolu şirketine bağlı olarak değişiyor. Onu kontrol edersiniz. 30 gün boyunca Özbekistan'da vizesiz seyahat edebiliyoruz. Çok kolay bir şekilde ülkeye girdik. Yani pasaportu verdim. Hiçbir şey sormadı. Sadece mührü bastı polis ve ülkeye bizi buyur etti. Hoş geldin dedi. Ülkeye girer girmez sim kart alabileceğiniz, para bozabileceğiniz, işte araba kiralayabileceğiniz yerler var arkadaşlar. Taksici abilerimiz de bekliyor. Eğer taksi ihtiyacınız varsa Yandex.Go veyahut da diğer taksi uygulamalarını kullanmıyorsanız onlarla konuşup anlaşıp gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Ben sim kart almadım. İnternetten esim satın aldım. Aleykümselam. Nasılsın? Yakşı mısın? Elhamdülillah. Selamünaleyküm. Siz nasılsınız? İyiyim Hoş ben de. geldiniz Yakşıyım. Özbekistan'a. Teşekkür ederim. Gel seninle de tokalaşalım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz Türkiye'den geldim. blogger falan mısınız? Blogger'ım evet. İzmir'den geldim. Maşallah. Biliyor musun İzmir'i? Biliyorum. Vardın mı Türkiye'ye? Ama hiç varmadım. Hiç varmadın. İnşallah gidersin. İnşallah. Dua edersiniz inşallah. Ederim, Varırız, ederim. Gezeriz. İsminiz nedir? Adınız? Adım, Abdullah. Abdullah. Burak, ben de çok memnun oldum. Ben de. Burası çok güzel bir yermiş. İlk defa geldim buraya. Biz de ilk defa geldik. Zaten yeni açılış oldu bu yer. Yeni açılış oldu değil mi? Evet. Külliyeyi biliyorum da burayı ilk defa gördüm. Öyle. Taşkentli misin? Evet, Taşkent'teyim. Taşkentlisin. Güzel bir şehir burası. Güzel bir şehir. Çok Teşekkür memnun ederim. oldum. Ben teşekkür Ben de ederim. memnun oldum. Görüşmek üzere. Gelin tokalaşalım yine. Sağ olun. Siz sağ olun. Burada herkes çok sıcakkanlı. Gördüğünüz üzere dilde tutuyor, anlaşıyoruz yani. Ben anlıyorum. Sağ olun. Merhaba. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben seni çekeyim videoya. Sağ ol. Çekeyim mi? Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sen fotoğraf çekiyorsun. Kaç para çekiyorsun fotoğraf? 15 bin soma. Var mı çekilen çok? Var. Türkiye'den gelenler oluyor mu? Olur. Ne düşünüyorsun peki Türkiye hakkında? Türkiye hakkında kardeşler mi oluyor? Buradaki insanlar çok sıcakkanlı ya. Sürekli selam veriyorlar, konuşuyorlar. Özellikle kamerayla gezince ayrı bir tabii dikkat çekiyoruz. Geliyorlar, konuşuyorlar. Biz de tabii ki de sohbete icabet ediyoruz. Türkçeler biraz tutuyor, anlıyorsunuz. Özellikle Anadolu Türkçesini daha iyi konuşup anlayanlar burada çok daha rahat anlaşır. Ne diyordum? Ben esim aldım arkadaşlar ama sim kart da satın alabilirsiniz. Özbekistan'da çok pahalı değil. Hatta sim kart belki esimden daha da avantajlı olabilir. Ona gelenler baksın. Ben şimdi sim kart satan bir yer görmedim. Görürsem eğer videolarımda fiyatları da söyleyeceğim. Ne diyecektim başka? Taksi uygulamasıyla ben kaldığım otele geçtim. Para bozdurdum havalimanında. Özbekistan'ın para birimi Özbek Somu arkadaşlar. Bugünün kuruyla hemen sizlere göstereyim. 1 Türk lirası 275 Özbek Somu yapıyor. Hemen şöyle sizlere göstereyim. 1 Türk lirası 275 Özbek Somu. Bugünün kuruyla 1 dolar da 12.190 Özbek Somu yapıyor. Ben havalimanında 1 doların karşılığında 12.150 Özbek Somu'na bozdurdum. 100 dolar bozdurdum. Ablaya sordum. Dedim ki yani merkezde daha avantajlı mıdır, burada mı daha avantajlıdır diye. Çok fazla makas yok dedi. Merhaba, nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Gel var çık ne? kameraya Gel, sen gel. de. Adın ne? İsmin Adım ne? Hüseyin. Hüseyin. Buralısın. Yok, ben Tacikistanlıyım. Tacikistanlısın. Ha. Tacikistan'da Farsça konuşuyorlar değil mi? Farsça konuşuyorlar. YouTuber İyiyim. mısınız? YouTuber'ım. Siz nasılsınız abi? İyi misiniz? Tamam, biz de geziye geldik burada. Geziye geldiniz. Beğendiniz mi abi buraları? Çok güzel ya, çok harika bir yer. İnşallah Tacikistan'da geleceğim, ziyaret edeceğim oraları. Buyur, bekleriz. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Türkiye'ye Selam. bir şey söylemek ister misin? Selam herkese. Türkiye, Sağ ol abi. İstanbul. Teşekkürler abi. Kanalın ne abi? Burak Durgun. Takip et abi. Merhaba. Ne diyordum? İşte 100 dolar bozdum. Çok fazla bir makas olmadığını söyledi orada çalışan abla. Burada bir para bozarsam merkezde de bozacağım yani bu para yetmez.
Oradaki kuru da sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Stay In isminde bir otelde kalıyoruz Uğur'la. Geceliği $70 otelin. Sessiz, sakin, güzel bir bölgede. Havalimanına biraz yakın olan bir bölgede. Biz 2 kişi kaldığımız için fiyatı 2'ye bölüyoruz. Tabii ki siz çok farklı seçenekler de araştırıp bulabilirsiniz ama yani güzel bir otele benziyor. Gayet böyle rahat edebileceğiniz bir yere benziyor. Orada çalışan arkadaşlar da sağ olsunlar çok sıcakkanlılar, yardımseverler ki zaten burada Türkiye'den geldim dediğiniz an işin rengi değişiyor. İlerleyen videolarda göreceksinizdir bunu. Bu videoyu izleyenler mutlaka sonraki çekeceğim videolara da baksınlar. Her videonun konusu ayrı. İçerisinde paylaştığım şeyler ayrı. Bazen aynı konulardan da bahsediyorum çünkü değinmek gerekiyor. Önemli olan bilgiler oluyor. Onları tekrar tekrar aktarmak gerekiyor. Ama takip ederseniz farklı konulara değindiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Umarım ilginç bir Özbekistan serisi olur. Güzel bir Özbekistan serisi olur. Ve buraya gelecekler için de güzel bir rehber olur. Özbekistan'a gelecekler için şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Eğer buraya gelirseniz ve 3 günden fazla kalırsanız kendinizi bir sisteme kaydetmeniz gerekiyor. Kaldığınız oteller bunu sizin yerinize yapıyorlar. Sizin sadece hatırlatmanız gerekiyor. Kalacağınız otele kayıt yaptırırken işte ben şu kadar gün kalacağım, beni sisteme kaydeder misin, register ettirir misin dediğiniz zaman sizi sisteme kaydedecekler. Bu sanırım işte Özbekistan Devleti'nin bir politikası. Sizin nerede kaldığınızı, kaç gün kaldığınızı bilmek istiyorlar. Bazı oteller bunun karşılığında işte hani bir kağıt veriyor size, o kağıdı saklıyorsunuz. Bazıları sadece sisteme kaydediyor, kağıt vermiyor. Ama siz bunu bilin ve kalacağınız yere bunu mutlaka söyleyin ki yani bir şey olur, problem olur vesaire. Bu böyle bir kural yani. Ben 5 sene önce geldiğimde de vardı. Hala devam ediyor. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şu an Hazreti İmam Külliyesi'nin içindeyim. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir mimari bu. Taş yapılar. Karşıda hemen Hazreti İmam Külliyesi'nin içerisindeki cami bulunuyor. Arka tarafında onun girişi. Bayağı bir sessiz, sakindi. İbadet edenler vardı. O yüzden rahatsız etmek istemedim. Şöyle bir kapıdan baktım. Hemen külliyenin avlusuna geldim. Gayet güzel bir yer. Desenler, çiniler. Çok hoş yani. O seyahatimi hatırlayanlar vardır mutlaka. 5 sene önceki seyahatimi. Hayranlıkla gezmiştim. İzleyenler de gayet beğenmişti, hayranlık duymuştu. Aynı duygular bugün de devam ediyor açıkçası. Külliyenin içindeki müzeye girdim arkadaşlar. Burası önemli bir yer. Eskiden burada dünyanın en eski Kur'an-ı Kerim nüshası varmış. Hazreti Osman'a ait olduğu düşünülen nüsha varmış. Onu şu an başka bir yerde muhafaza ediyorlar orijinalini. Şu an önümüzdeki nüsha kopyası. Onun bir replikasını oluşturmuşlar. Turistlere bu replikayı gösteriyorlar. Ama önceden orijinalini burada saklıyorlarmış arkadaşlar. Bu müzenin içerisinde eski hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerimleri görebiliyorsunuz, ziyaret edebiliyorsunuz burayı. 60 gün son buranın girişi. Ben video çekmek istediğimi söyledim, ayrı bir izin aldım. Bunu söylemeniz gerekiyormuş. Bunun da bilgisini sizlere ileteyim. Küçük bir yer zaten. Çok büyük bir yer olduğunu söyleyemeyeceğim. Birkaç odası açık. Çok fazla eser sergilenmiyor. Ama orijinal nüshayı görebilseydik çok güzel olurdu. Müze içerisinde sergilenen diğer Kur'an-ı Kerimlerin orijinal olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili bir şey sormadım, bilmiyorum ne yazık ki. Öyle ümit ediyorum arkadaşlar. Külliyenin içerisinde 16. yüzyıldan kalma Barakan Medresesi de var. Şöyle hemen avlusu bizi karşılıyor. Çok da güzel bir manzara var karşımızda. 16. yüzyıldan kalma tarihi bir yer arkadaşlar burası. Sağlı sollu dükkanların olduğu bir yer. Burada gençler oyun oynuyorlar. O ne? Badminton topuna benziyor ama değil sanki, daha farklı bir şey. Sektire sektire oynuyorlar. Yere düşürmemeye çalışıyorlar. Bunu Vietnam'da böyle bir oyun oynuyorlardı sanki. Burada Özbek somunu yapmışlar magnet olarak. Samsalar var, şaşlık var. Özbekistan'ın tarihi yerlerini magnetlere işlemişler. Satıyorlar burada. Fiyat yazıyor mu? Yazmıyor. Burada şallar var, geleneksel ceketler var. Bak çok güzel görünüyor mesela işlemeler. Giymeseniz bile hatıra olarak eğer böyle bir koleksiyon vesaire bir şey yapıyorsanız alınabilir. Baksanıza. Güzel gözüküyor.
Burada kilimler var çeşitli boylarda, farklı farklı desenlerde, kalitelerde kilimler var. Bu topraklarda da kilim, halı, dokuma oldukça önemli. Gayet de güzel ha, yumuşacık. Şu kilimler güzelmiş ya. Gerçi bu yok, yastık kılıfı bu, kilim değil. Evet, yastık kılıfı bu. Şöyle görünce kilim zannettim. Hava karardı ama şehrin ışıl ışıl olan bir noktası var arkadaşlar. Magic City diye bir yere geldik şimdi. Burası Orta Asya'daki en büyük tematik parklardan bir tanesiymiş. Şöyle sizlere etrafı göstermek istiyorum, baksanıza. Her yer ışıl ışıl ya. Her yer ışıl ışıl. Buranın özelliği içerisinde tematik dünya şehirlerini, Özbekistan'ın çeşitli şehirlerini barındıran parklardan bir tanesi. Gördüğünüz üzere Taşkent'in çok büyük bir kısmı burada. Baksanıza kalabalığa. Ne kadar kalabalık var. Dünyanın her yerinde bu tarz parklar insanların çok ilgisini çekiyor. Yani nereye giderseniz gidin, insanların, özellikle çocukların bayağı bir ilgisini çekiyor bu tarz yerler. Işıl ışıl baksanıza ya. Yani gündüz gelsen buranın bir keyfi çıkmaz bence. Benim çok ilgimi çeken yerler değil ama akşam mesela ziyaret etmeyi tercih ederim eğer geleceksem. 2019 yılında yapıldığını düşünürsek 10 binlerce, 100 binlerce kişiye sahipliği yapmıştır burası. Belki milyonlarca kişi gelip gitmiştir. Kaç sene olmuş ya. Çeşit çeşit alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar var. Restoranlar var, kafeler var. Çok tatlı bir yere benziyor ha. Ana, zipline var karşıda. Bayağı da bir Türk restoranı görüyorum ya. Büyük ihtimalle buranın yapımında da kesin bir el vermişlerdir, bir girişimde bulunmuşlardır, yani katkı sağlamışlardır. Çünkü Türk firmaları oldukça fazla iş yapıyorlar yurt dışında, özellikle Orta Asya coğrafyasında. Burada da bir tane göl var. Karşıda da o şato görünümlü yer. Oyun parkı da var büyük ihtimalle. Bağırdıklarına göre, çocuklar çığlık attıklarına göre ufak bir Luna Park da vardır. Tam çocuklara göre ya. Abi çocuk da burada. Nasıl? Tatlı bir yer. Işıl ışıl değil mi? Işıl ışıl. Ya şey, böyle hani turistik yerleri gezdin. Alışveriş yapmak istiyorsun mesela. Böyle dünya markalarını arıyorsun. Gelinebilir. Bak zipline bile yapmışlar. Luna Park da var sanki. Çığlık mılık atıyorlar ya. Sesler Kesin geliyor. bir oyun alanında Burada bir var. şeyler var. Tematik şehirlerden birini bulmuş bulunuyoruz şu an. Semerkant'taki Registan Meydanı'nı hatırlıyorsunuzdur dostlar. Çok önemli bir yer, önemli bir simge. Burası Registan Meydanı'nın minyatür hali normal şartlarda ama bayağı bir böyle sahne kurup kutu evler koymuşlar. Şöyle hediyelik kutu tarzı bir şeyler yapmışlar. Niye bilmiyorum. Bir anlamı vardır mutlaka. Çocuklar için ilgi çekici şeyler. Ama Registan'ı kapatmışlar. Bakın hemen arkasında var zaten Registan'ı, fark ediyorsunuzdur. İnternette yazdığına göre ya bunun gibi belli başlı şehirlerin böyle minyatürleri var buranın içerisinde. Bayağı da büyük bir yer. Kalabalık da bir yer. Bulamazsanız sorun. Burada görevliler var, polisler var. Sorabilirsiniz onlara, yardımcı oluyorlar. Sokaklar, parklar dolu ya. İnsanlar vakit geçirmek için eşini, dostunu, çoluğunu, çocuğunu, sevgilisini, arkadaşını almış dışarı çıkmış. Hava da güzel olunca tabii çok serin değil yani. Rahat vakit geçiriyorsun dışarıda. Keyifli oluyor. Bayağı da kalabalık. Biz yorulduk ama ya. Saati şu an 9'a 3 var. 9 yaptık. Birazcık yorulduk. O yüzden ilk günün yorgunluğu, yol yorgunluğu. Bayağı da yürüdük bugün ha. Bayağı yürüdük yani. Şimdi videoyu bitirelim. Bir gidelim dinlenelim biz. Bir de bu videoyu yetiştirmek gerekiyor yani. Şu an pazartesi günlerden. Ben çarşambaya yetiştirmek istiyorum videoyu. Güncel hızlıdan izleyin arkadaşlar. Ama bazen şey oluyor yani. Biz şimdi seyahat ediyoruz. Her zaman böyle güncel video yayınlayamıyoruz. Biraz stok yapmamız gerekebiliyor yani. Belli başlı noktalarda durmamız gerekiyor. Dinlenmemiz gerekiyor. Hasta oluyoruz. Bazı işlerimiz çıkıyor. Elimizde stok olsun ki biz de konu düşünebilelim. Yani bakın benim kanalımda 600 küsür tane video var. Bu kadar fazla içerik üretip sürekli yeni bir şey üretmemiz de mümkün değil. Bazen tekrara da düşüyoruz ki çok normal. Bazen böyle acımasız olmamak gerekiyor. Anlayışla karşılamak gerekiyor. Ve birazcık geriden takip etmek. Yani sonuçta biz bir yıl sonra paylaşmıyoruz bu fotoğrafları, videoları, her neyse artık sosyal medya hesaplarımızda ürettiğimiz içeriklerde. Yani öyle çok da geriden paylaşmıyoruz. Olabildiğince güncel paylaşmaya çalışıyoruz. Yani birazcık acımasız olmamak, anlayışlı olmak gerekiyor. Bizler de insanız yani, bizim de sosyal hayatlarımız var. Böyle düşünün, eşimiz, dostumuz var, kimimizin sevgilisi var, bir ilişki kurmaya çalışıyor, evlilik
süreci yürütenler var, evliler var, evlenmeye çalışanlar var. Ona da vakit ayırmak gerekiyor, ailelere de vakit ayırmak gerekiyor. Öyle düşünelim arkadaşlar yani. Ben bütün gezgin arkadaşlarım adına bunu söyleyebilirim. Çünkü bunu umursayanlar, çok böyle kafaya takanlar var yani. Ben bir hafta sonra video attığımda, mesela bu videoyu çekiyorum ya, bir hafta sonra paylaştığımda kardeşim niye güncel video atmıyorsun diyenler de var. İlginç geliyor bana. Neyse. Burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu biz de gidelim, dinlenelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hem benim kanalıma hem Uğur'un kanalına. Bunlar ücretsiz olan şeyler. Yani bir süper teşekkür göndermenize gerek yok ya da paralı katıl üyeliği almanıza gerek yok. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? Sağ ol abi. Sen nasılsın? İyi misin? Selam göndersene Şükür. Türkiye'ye. Selam gönder Türkiye'ye. Selamun aleyküm Türkiye. Vardın mı hiç Türkiye'ye? Recep Tayyip Erdoğan. Vardım. Vardın. Nereye vardın? İstanbul. Sevdin mi İstanbul'u? Güzel şehir değil mi İstanbul? Eyvallah, rahmet, eyvallah. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.